Ata Tohum ve Bitki Yetiştirme kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tohumlarımızdan bahsetmek istiyorum. Tohumlarımızın bir kısmı ata tohumu, yani eşten, dosttan, komşudan, akrabalardan tedarik ettiğimiz, ki başta annem bunların içerisinde. Sağ olsun bana her sene kendi ektiği tohumlardan bir kısım ayırır. Bir kısmı ise ziraat marketlerde satılan ve bizim denediğimiz, verimini kanıtlamış, yıldan yıla hiçbir sorun yaşamadığımız tohumlardan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu tohumlardan şöyle hızlı bir şekilde sebzelerden başlayalım. Bu gördüğünüz iki cins patlıcan. Sol taraftaki gördüğünüz şu cins arkadaşlar. Biraz daha top şeklinde büyük köy cinsi patlıcan deniyor. Bu gördüğünüz ise kemer dediğimiz uzun cins patlıcan olarak biliniyor. Şöyle tohumlarını yakından göstereyim. Farkları anlaşılıyor mu bilmiyorum ama ben bu şekilde tasnif ediyorum. Tasnif ederken kilitli poşet kullanıyorum arkadaşlar. Kilitli poşet dediğimiz, yani üstünden geçmeli, içine hava almayan, su almayan, bitkiyi daha uzun süre, özür dilerim, tohumu daha uzun süre koruyan cinsten bir poşet. Size de tavsiye ediyorum. Tabii güneş görmemesi önemli. Bunları kapalı yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Bir diğer tohumumuz semizotu. Şöyle biraz ışık parladığı için yakından göstermeye çalışacağım. Evet. Semizotu zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere hemen hemen her yerde yetişebiliyor. Yeter ki sulak olsun. Faydası saymakla bitmez. Özellikle salatalarda çok güzel aroma verebilmektedir. Bir diğer tohumumuz da turp tohumu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada iki çeşit turp tohumumuz var. Bu gördüğünüz fındık cinsi, yani küçük, daha bodur olan cinsten. Bunun ekimi, bakımı daha kolay. Ben bunu tercih ediyorum genelde. Ancak bazı bölümlerde de bahçemizin bu gördüğünüz iri cins kırmızı turp olarak adlandırılan turpu kullanıyoruz arkadaşlar. Bunların hem yapraktan hem meyveden tüketimi olduğu için bahçenizde bolca tercih edebilirsiniz. Evet, bir diğer tohumumuz bu marka olarak görünmüş. Önemli değil. Zaten bu markayı daha çok tercih ediyorum. İki çeşit fesleğenimiz var. Bunları videoları çekerken size göstermiştim nerede kullandığımı. Daha çok sebzeleri yetiştirirken sebzelerin arasında sineklere, işte böceklere, bitlere, beyaz bitlere özellikle kokusundan dolayı uzaklaştırsın diye kullandığımız cins. Bunların arkadaşlar ayrıca hem süs olarak kokusundan dolayı hem de şerbet yapmak suretiyle tüketiliyor ki çok faydalı bir bitki fesleğen. Bir diğer ismi reyhan olarak da adlandırılabiliyor. Kollu kabak arkadaşlar, bu dediğim gibi ata tohumu. Bunları hep gittiğim, gezdiğim yerlerden topladım. Kollu kabak sakız kabağı olarak da bilinir. Tabii bunların dikim alanları geniş olduğu için daha çok hacimle yer kaplamaktadır. Ben bunu çok tercih etmiyorum. Çok az, nadiren tek tük ekim yapıyorum her yıl. Bunun yerine kolsuz kabağımız var. Ancak şu an tohum elimde kalmadığı için burada gösteremedim. İnşallah meyvesini gösterdiğim ayrı bir video size çekeceğim. Evet, maydanozlara bakalım. Arkadaşlar iki çeşit maydanozumuz var. Şu büyük pakette olan, yani şöyle yakından göstereyim. Bu ata tohumu. Hep annem bunları sağ olsun toplamış. Yıldan yıla gayet verimli, uzun boylu. Bir diğeri ise geniş yapraklı. Yani yaprakları geniş, boyu biraz daha kısa. Bu zirai olanı, şu ise ata tohumu olarak bulunduruyorum. İkisini de bir poşette muhafaza ederek. Arkadaşlar maydanoz sık ekim sever, bol su ister. Ekim yaptıktan sonra da mutlaka toprağına bir pres yapmanız gerekiyor. Sıkı toprağı sever. Bu nedenle maydanoz ekeceğiniz yeri daha çok sulayacağınız, elinizin altındaki yakın bir yeri tercih etmenizde fayda var. Evet, havuç tohumlarımızdan biraz bahsedelim. Arkadaşlar açıkçası ben havuçtan çok fazla verim alamadım. Çünkü ekim yaptığımız toprağımız biraz daha kirli. Bu havuç nispeten kumlu toprak seviyor. Yetiştiricilerine özellikle bunu hatırlatmak isterim. Gevşek ve kumlu toprakta bol vitaminli tercih edilen bir sebze olarak yetiştirebilirsiniz.
Biraz biberlerden bahsetmek istiyorum. Bu biber cinsi arkadaşlar bu sene bolca ekimini yaptığım kapya cinsi, yani salçalık biber olarak adlandırılıyor. Gayet verimli, meyvesinden de oldukça memnunuz. Yaklaşık 3 senedir bu tohumlardan ekim yapıyorum. Tavsiye ederim. Ekimi gayet kolay ve bakımı aynı şekilde kolay olarak biliniyor. Bu biber ise kıl biber arkadaşlar. Yani daha ince ve uzun cins olanlardan. Evet, ve tatlı biber. Dediğim gibi bunu da en az 2 yıldır tecrübe ettim. Gayet güzel, verimli. Acı olmuyor aynı şekilde. Kabuğu da yumuşak olduğu için tercih edilebilir arkadaşlar. Kıl biber olarak bunun ismi geçiyor. Bir diğeri ise, bunu tabii süs adından da anlaşılacağı üzere çok fazla ekim yapmıyorum. Özellikle turşu kurumlarında araya tek tük bir tane eklemek maksadıyla bulundurmakta fayda var. Normal biberlerin arasında da arkadaşlar yetişebiliyor. Küçük bir alana ekim yapabilirsiniz. Şöyle tohumları biraz daha net göstereyim. Evet, kabaktan bahsetmiştik. Bu kabağımız bal kabağı. Kendi yetiştirdiğimiz ata tohumu. Yine bu tohumu annemden almıştım. Kendisi yıllardır bu tohumları yetiştiriyor ve saklıyor. E, Bal kabağı arkadaşlar, ben en iyi cinsinden en iyi çekirdeklere, tohumları ayırıyorum gördüğünüz gibi. En iri olanlarını, dolu olanlarını. Yılda 3-4 kök ekerek rahatlıkla 5-6 tane, 10 tane kabak alabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde bir arşiv olarak tohumlarımızın arasında bulunuyor. Salatalık arkadaşlar, ne kadar çok denediysem de salatalıktan ata tohumu elde edemedim. Sürekli zirai tohum kullanıyoruz. Tabi bunlar hibritlenmiş olduğu için verimi yüksek ama yıldan yıla sürdürülebilir cins değil maalesef. Ancak elimizde inşallah ilerleyen süreçlerde atalık tohumda bulunduğunda onları da size göstereceğim. Bu Çengelköy cinsi hem sırıkta hem de verim olarak çok yüksek verim elde ettiğimiz bir cins. Bundan da biraz kalmış. Asıl size domateslerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii domates yetiştiriciliği ayrı bir sanat. Zor, zevkli, bir o kadar da zahmetli bir iş diyebilirim. Ayaş cinsi domatesten size biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde 4 çeşit domates var. Benim için en önemlisi Ayaş cinsi. Çünkü hem ata tohumu hem Ankara iklimi için uygun. Biz Ankara'da yaşadığımız için bu cinsi tercih ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi siz kendi bulunduğunuz bölgeye göre en uygun tohumu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tohumu arkadaşlar Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir çiftçiden almıştım. Çiftçiye elinde tohumluk domates olup olmadığını sorduğumda birkaç tane ayırdığını, bana da bir tane hediye edebileceğini söylemişti. Oldukça büyük arkadaşlar, yani şu avucumun içerisinde sığacak kadar, daha da büyük cinsten bir tane ayırmış. İlk çıkan domates muhtemelen tohumluk olarak ayırmış. Demişti ki bunu alın siz, nesiller boyu kullanabilirsiniz. Çünkü biz bunu kullanıyoruz. Dışarıdan hiç hibrit almıyoruz. Yıllarca bunun ekimini yapıyoruz ve verim alıyoruz demişti. Bu o cins arkadaşlar, ayırmıştım. İnşallah daha da çoğalttığımda sizler de ilerleyen süreçte bundan paylaşımda bulunurum. Bir diğer arkadaşlar tabii çeşni olarak kullandığımız çeri cinsi. Bunlar zirai. Yani çeri de bildiğiniz üzere arkadaşlar küçük küçük top şeklinde oluyor. Tabii ben bunları karışık ektim. Yani karıştırdım bu tohumları. Bunun içerisinde pimpon cinsi ve çeri cinsi var. Yine aynı şekilde ipi alarak yetiştirmesi yapılabiliyor. Bir diğer domates cinsimiz de şu gördüğünüz uzun cins. Yani Bursa cinsi olarak biliniyor. Bu daha çok salçalık, kabuğu kalın, biraz daha ekonomik ömrü olduğu için tercih ediliyor. Evet, tere tohumlarımıza hızlıca bakalım. Bu da ata tohumu arkadaşlar. Sağ olsun yine annemden aldığım, çok başarılı, verimi yüksek, lezzetli ve çok şifalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden her sene muhakkak tere ekimi yapıyoruz arkadaşlar. Bakımı kolay, ekimi kolay, su olduktan sonra hemen hemen her yerde yetişiyor. Bir yeşillik sebze olarak tüketiliyor. Kıvırcıkta arkadaşlar elimizde birkaç renkli, hem siyah hem de yeşil cins kıvırcığımız var. Bunlar da biraz daha bakımı nispeten tereye göre zor ama su olan ve yumuşak gevşek toprak olan her yerde yetişebiliyor. Bu da çeşit olarak tavsiye ediyorum. Evet, maydanozları göstermiştik. Gelelim arkadaşlar
ay çekirdeği. Bunlar da ata tohumu arkadaşlar. Yine elimizde bulunan bir o kadar verimi yüksek. Şöyle söyleyeyim, her yıl bundan en azından 40 santim çapında, yani abartısız söylüyorum, neredeyse bir bisiklet tekerleği çapında meyveler, yani ay çekirdeği başları oluşuyor. Ben en kalın ve içi dolu olan tohumlardan ayırıyorum arkadaşlar her yıl. Çok fazla ekmiyorum. Bahçemizde hem 15-20 tane bulunuyor. Bunlar hem arıları çekiyor hem de görüntü olarak muazzam bir ambiyans katıyor. Mutlaka bahçemizin atıl yerlerinde, köşe yerlerinde bulundurmamız gereken sebzelerden bir tanesi de ayçiçeği, yani ay çekirdeği. Evet, bahçemizin baş tacı fasulyelerimiz. Şöyle yakın göstereyim arkadaşlar. Bunların içerisinde hem ata tohumu var hem zirai tohum var. Bu oturak cinsi daha önce göstermiştim. Çok üzerinde durmayacağım. 5 ya da 6 çeşit oturak var arkadaşlar. İşte çeşitli isimlerle adlandırılıyor. 40 günlük, cino, oturak vesaire gibi. Ben bunları bir poşette karışık olarak bulunduruyorum ve karışık ekim yapıyorum. Bir diğer fasulye cinsimiz de sırık cinsi arkadaşlar. Bunları da ipe alarak ya da sırığa asarak ekimlerini yapıyoruz. Burada da yine ata tohumu ve zirai olmak üzere en az 6-7 çeşit sırık cinsi fasulye bulunmakta. Evet, şöyle acur cinsimize bir bakalım. Araya karpuzlar karışmış, önemli değil. Şu sarı olanlar acur arkadaşlar. Bunlar zirai. Maalesef salatalıkta olduğu gibi acurdan da henüz atalık tohum elde edemedim. Bunlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Şimdi kavun cinsini size biraz göstermek istiyorum. Elimde şöyle, şuradakini önce göstereyim. Bu Ankara'nın 10 dilim cinsi. Yine Çankırı bölgesinde özellikle yetiştiriliyor. 10 dilim cinsini bilenler bilir arkadaşlar. Hem kabuğu ince, hem tüketimi erken zamanda olan, hasadı erken zamanda olan bir cins. Tadı da gayet güzel, tavsiye ediliyor. Bu ata tohumu. Bu ise arkadaşlar, şöyle şekline baktığınız zaman biraz şekilsiz gözükebilir. Bunları bu şekilde saklıyoruz. Daha doğrusu saklıyorlar. Afganistan cinsi kavun. Bunları Afganistan'a yolumuz düşmüştü bir vesileyle. Oradaki çiftçilerden istemiştim. Şöyle bana kabuğunu gösterdiler arkadaşlar. Göstereyim. Afganistan'da en yaygın olarak ekilen cins buymuş. Hem görüntü itibariyle hem de çeşit itibariyle bu kavun orada çok tercih ediliyor. Aşırı su istemiyor. Tadı güzel, kabuğu biraz kalın. Dolayısıyla dayanıklı. Yani sonbahar ve kışın ortasına kadar saklanabiliyor. Bundan oldukça elimde bulunuyor arkadaşlar. Ekimini yaptık. Bakalım, hasat için bekliyoruz. Ama ben Afganistan'da bunun hasadını görmüştüm. Çok tatlı. O yüzden böyle bir tutam, bir küçük kovanın içerisinde saklıyorum arkadaşlar. Ata tohumu olarak. Şöyle karpuzlarımıza bakalım. Bu karpuzlar da arkadaşlar yine bizim ata tohumu olarak köylerden aldığımız çeşitli, verimli olduğunu düşündüğüm ve yıldan yıla ekerek hasat ettiğim karpuz cinsi karışık olarak. Bu da yine aynı şekilde az önceki kavunda olduğu gibi Afganistan'da iyi bir cins olarak, iri bir cins olarak elde edilmiş. Onlardan da bir miktar biriktirerek peçeteye sararak getirmiştim. Geçen sene denedim, gayet verimli. Hem de dayanıklı arkadaşlar. Ata tohumu olduğu için, yani hibritlenmemiş tohum olduğu için yıldan yıla bunların tohumlarını biriktiriyorum. Gayet verimli ve başarılı diyebilirim. Hem ilaç ve bunlara gübreleme kullanılmadığı için, yani fenli gübre kullanılmadığı için daha güzel olduğu ortada. Evet, bu zirai cins bir kavun, ananas cinsi deniyor. Şöyle ışık biraz daha açabilirsem sanırım net görünecek. Evet. Ananas cinsi, yani erkencil dediğimiz kokulu kavun arkadaşlar. Biraz su istemezse tadı güzel oluyor ama suyu çok verdiğiniz zaman hiçbir tadı olmuyor. Bu yüzden çok tercih etmiyorum ama çeşit olarak ekimlerini de bulunduruyorum. Buna ananas cinsi diyorlar. Marketlerde hatırlayacaksınız. Reyona geldiğiniz zaman böyle bol kokulu, esanslı bir kavun cinsi şeklinde biliniyor. Evet, bamyadan bahsedelim.
Bu bamya arkadaşlar, iki çeşit bamyamız var. Ben bunları yıldan yıla tohumlarını alarak biriktirdim. İlk bamyamız sultani cinsi. Bu biraz daha kalın ve uzun oluyor. Çabuk sertleşiyor arkadaşlar. O yüzden hasadı günü gününe yapmak gerekiyor. Bamya biliyorsunuz 2 ya da 3 günde bir hasat edilir. Su istemez deniyor ama su aslında çok seviyor. Özellikle yumuşak kalması için su önemli. Onun dışında arkadaşlar bir de sultani bamyamız var. Pardon, düzeltiyordum. Kınacık. Kınalı bamya diyelim. Kınalı bamya cinsimiz var. Bu bamya da arkadaşlar biraz daha hasadı uzun sürebiliyor. Bir haftaya kadar sertleşmiyor. Rengi de gördüğünüz gibi kızıl. Tadı çok güzel. Ama hacim olarak küçük. Diğerinden farklı olarak tercih edilebilir. Ben ikisini yıllar boyunca ekiyorum. Gayet verimli bir şekilde hasat elde edebiliyoruz. Sarımsakta bahsetmeden geçmeyelim. Sarımsağımız da arkadaşlar Kastamonu'nun Taşköprü cinsi ata tohumu. Her yıl bunları küçük alanlara ekim yapıyoruz. Evimizin ihtiyacı kadar. Bunlar hem tüketmek için hem tohum için bulundurulabiliyor. Ekimleriyle alakalı da her dişi şöyle yaklaşık 5 santim aralıkla ekerek çok rahatlıkla verim elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle sarımsağı da göstermiş olalım. Evet, genel olarak tohumlarımız bunlar arkadaşlar. Bir kısım daha tohumlarımız var ama onları şu an yanımda değil. Onları da başka bir videoda size tanıtım olarak göstermek isterim. Tabi bunları saklamak, biriktirmek ayrı bir zahmet. Ama bir işi severek yaparsanız bu hiç de zor olmuyor. Benim eskiden kalma bir CD çantam vardı. Şöyle onu göstereyim. Bu CD çantamın içerisine şuradaki yuvalara bunları yerleştirecek şekilde arkadaşlar şöyle saklıyorum. Böylelikle elimin altında bir kitap gibi istediğim zaman kullanabiliyorum. Ayrıca evimizdeki kullandığımız kremlerin işte ne bileyim kutuların bir tohum saklama kabı olabileceğini de unutmayın. Ne kadar iyi saklanırsa, muhafaza edilirse arkadaşlar o kadar güzel verim elde edilebilir. Ayrıca sirkeyi de şöyle göstereyim. Yine köyümüzün elmalarından kendimizin yaptığı sirke her evde mutlaka bulunması gerekiyor. Tohumla pek alakası olmadı ama bunu da size bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.